Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu sık cinsel ilişkinin zararı var mı? Evet, ben bu kadar çok cinselliği, düzenli cinsel yaşamı, sağlıklı bir çift ilişkisinde önemli konuşurken bir de sık cinsel ilişkinin zararları var mı? Evet efendim, var. Aslında ilişkimizin, çift ilişkimizin ilk başladığı dönemlikte aşk, tutku, şehvetten dolayı cinsellik sık yaşanıyor. Bu normal bir şey. Ama daha sonra cinsel eylemlerin sıklığı azalmaya başlıyor ve bu son derece de normal bir durum. Ancak bazı çiftlerde işte o ilk dönemlerde yaşanan cinsellik sıklık devam edebiliyor. Peki her gün cinsel ilişki yaşamanın, her gün birkaç defa cinsel ilişki yaşamanın zararları var mıdır? Bunu konuşacağız efendim. Her gün cinsel ilişkiye girmek, cinselliğin bazı sakıncaları var. Öncelikli olarak çiftlerden biri, kadın ya da erkek bu konuda isteksiz ise aralarında çatışmaya neden olabiliyor. Ya da bazı kişilerde bu sürekli cinsel ilişki yorgunluğa neden olabiliyor. Fiziksel yorgunluğun önünü açabiliyor. Bazı çiftlerde de sorun çözme yöntemi olarak kullanmaya başlıyorlar bunu. Yani aralarındaki herhangi bir problemi oturup konuşmak, açık açık çözmek yerine cinsel eylemi çiftin bu sorununu çözmek için bir yöntem haline getirebiliyorlar. Dolayısıyla çözülmeyen sorun aslında erteleniyor, halı altına süpürülüyor. Daha sonra büyüyerek artıp çiftin ilişkisine yansıyor. Yani aslında sık ilişkiye girmek sorununuzu çözmüyor. Veya bizim ilişkilerde şöyle tahterevalli etkisi dediğimiz bir etki vardır. Yani çiftlerden birinin aşırı cinsel istek içerisinde olması diğerinin cinsel isteğinin azalmasına neden olabiliyor. Biri aşırı cinsel istek içerisinde, diğeri cinsel isteksizlik içerisinde, daha sonra da bu çiftin ilişkisine, cinsel hayatına olumsuz yansıyor. Veya da aşırı bir cinsel ilişki içerisindeyse ve partneri bunu karşılamıyorsa, ki bu kişilerde genellikle hiperseksüelite dediğimiz durumlar vardır. Kadınlarda olan versiyonuna ismine biz nimfomani, erkeklerde olan durumuna da satiriyazis diyoruz. Bunlar da uygunsuz partner arayışına girmeye başlıyorlar. Çeşitli yoldan paralı seks ya da başka şekildeki cinsel eylemlerle temasa girdikleri zaman da hem sadakatsizliğe hem de cinsel yolla bulaşan hastalıkların yakalanma riski artmış oluyor. Sürekli çift cinsel istek içerisinde ya da kadın istemiyor, erkek istiyor. Hatta adet dönemlerinde de istiyor. Biliyorsunuz biz cinsel ilişkiyi adet dönemlerinde tıbbi anlamda çok tavsiye etmiyoruz. Ve bu da kadının işte o dönemde girmek istememesi aralarındaki tartışmalara, problemlere neden olabiliyor. Diğer bir maddeye geçecek olursak aşırı bir cinsel yaşam çiftin sosyal hayatını da etkiliyor. Yani düşünsenize her akşam işte cinsellik yaşayacaklar. Bir yere gidecekler, gitmiyorlar. Biri gelecek, gelmiyor. Sosyal hayatlarına bir ket vurmalarına neden oluyor. Cinselliğin olmadığı günlerde de bu yaşanamadığı durumlarda işte sosyalleşecekler ya da reddedemeyecekleri bir misafir aldıklarında bu cinselliği yaşayamadıkları için kişiye sıkıntı yaratabiliyor, kaygı yaratabiliyor. Doğal olarak da süreç aslında çok da sağlıklı yürümüyor. Aslında kadın ya da erkek günlük yaşamdan, sosyal hayattan, iş problemlerinden, ekonomik nedenlerden, ailevi nedenlerden zaman zaman isteksizlik yaşamaları son derece normal. Yani her gün olacak diye bir şey yok ama bu normal olan isteksizlik olayını abartabiliyorlar. Zamanla da cinsel soruna neden olabiliyor. Karşılıklı çiftin hayal kırıklığı yaşamasına neden olabiliyor. Bir de böyle bir durum var. 10. madde cinselliğin sıklıkla gece yaşanıyor biliyorsunuz. Çünkü insanlar gündüz çalışıyorlar. İşte her gece yaşandığı zaman uyku sorunlarına neden oluyor. Uykusuzluk yaşamalarına neden oluyor. Bir diğeri balayı sistiti dediğimiz, daha önceden bir videosunu çektim. Bununla ilgili linki buraya paylaşırlar. Balayı sistiti dediğimiz şey çoğunlukla yeni evli olan kişilerde görünüyor. Sık cinsel ilişki sonrası ortaya çıkıyor. Çünkü vajinanın hemen komşuluğunda üretra dediğimiz yer var. Yerde idrar kanalının açıldığı yer. Sık cinsel ilişki buralarda mikro travmalara neden olduğu için üretradan geriye doğru bakteriler bu tahrişe bağlı olarak mesaneye doğru ilerler ve mesanede enfeksiyona neden oluyor. Kadın ağrılı idrar yapıyor, idrar yaparken yanma hissediyor, sık idrara gidiyor. İşte bu da özellikle gün içinde 3'ten fazla seks yapan kişilerde sistit dediğimiz sorunlara neden olabiliyor. Çok da aslında makul değil. Ama diyelim ki siz buna rağmen yaşamak istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz. Vajina kayganlaştırıcılarıyla, su bazlı kayganlaştırıcıları kullanarak bu mikro travmaları azaltarak cinsel eyleme girmelisiniz. Ya da dizüri oldu, idrar yolu enfeksiyonu oldu.
Ondan dolayı da biraz cinsel ilişkiye tedavi anlamında, kadının tedavi olabilmesi anlamında ara vermeniz gerekiyor. Sık cinsel yaşam işte bu tarz kadınlarda sistit dediğimiz problemlere neden olabiliyor. Burada bir maddeden daha bahsetmek istiyorum. Bu bir araştırma. Şimdi kadının yaşamı boyunca ya da erkeğin yaşamı boyunca ondan fazla kişiyle bir cinsel partneri olduysa ve bunlarla bir cinsel ilişkiye girdiğinde kanserle ilgili artışlar bildirilmiş. Şimdi bu çok da yeni bir çalışma. Yaşamı boyunca 10 ya da daha fazla bir cinsel partneri olmak kadınlarda kanser riskini %90'ın üzerinde arttırdığı bulunmuş. Cinsel partner sayısı arttıkça bu oranda arttığı görülmüş. Erkeklerde de bu kansere yakalanma riski cinsel partner sayısı arttıkça istatistik anlamında artış görülmüş. Sebebi tabii cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, human papillom virüsü, HIV, HCV, herpes virüsü gibi enfeksiyonlar. Hatta bununla ilgili çalışmalarda Türkiye, Kanada, Avusturya ve İtalya'da yapılmış. Yaklaşık 50 yaşın üzerinde 5722 katılımcının verilerine dayanarak yapmışlar. Hiç cinsel partneri yok ya da bir tane cinsel partneri var. Kadınların 10 ya da daha fazla partneri olan kadınlara göre %91 bunlar çok daha fazla kansere yakalanıyor. Yani partner sayısı artanlarda %91 kanser görünüyor. Erkeklere baktığımız zaman durum nasıl? Yaşamı boyunca bir ya da hiç partneri olmayan erkeklerle yaşamı boyunca 2 ya da 4 partneri olan erkeklerin kanser tanı alma olasılığı üzerinde bir araştırma yapılmış ve bu erkeklerin yani partner sayısı fazla olanların kansere yakalanma olanağı %57 daha yüksek çıkmış. Velhasılı 10 tane partneri olan erkeklerde de kanser riski %69 daha fazla bulunmuş. Yani çok sayıda partner aslında sizin kansere yakalanma olasılığınızı arttırıyor. Bunlardan da en çok veri human papillom virüsü, HPV virüsü kanserle ilişkilendirilen virüslerin en başında. Hemen kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Human papillom virüsünden korunabilir misiniz? Evet, korunabilirsiniz. Bu virüsün 200'den fazla tipi var. Bunlara karşı bağışıklık kazanmak için ülkemizde de uygulanan 9'lu aşı formuyla bu virüse karşı bağışıklık sağlayabilirsiniz. Bu virüs vücuda bir kere girdiğinde artık ömür boyu sizle beraber kalıyor. Ve 200'den fazla tipi var. Farklı cinsel partnerlerden farklı tipleri aldığınız zaman da kansere dönüşüm artıyor. Ne kanseri yapıyor? Kadınlarda rahim ağzı kanseri yapıyor. Erkeklerde gırtlak kanseri, penis kanseri, anal kanser gibi ne yazık ki kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Şimdi kanser diyoruz ama bu virüs aynı zamanda sihirlerden de sorumlu. Önleminizi almanızı tavsiye ediyorum bu noktada. Bir başka çalışmada da daha genç nüfusta özellikle işte sigara içen, alkol alışkanlığı olan, daha fazla cinsel partneri olan, cinsel etkinliği olan kişilerde kansere yakalanma olasılığı çok daha yüksek olarak bildirilmiş. Demek ki bizim gençlerimizi bu noktada korumamız, aşıyla korumamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet efendim, neredeyse 13-14 madde saydım. Sık cinsel ilişkinin zararlarına ilişkin. Evet, sık cinsel ilişki eğer her iki çift de rıza dahilindeyse, yani her iki partner de istiyorsa ve bu doyumlu, tatminli bir cinsel yaşamsa evet makul. Fakat bir taraf çok isteyip öbür taraf isteksiz olduğu durumlarda çift çatışmalarına neden olabilir. Bundan ötürü de tatmin ve doyumun ön planda olduğu, sonuç değil sürece odaklı yaşadığınız, ön sevişmeye önem verdiğiniz bir cinsel yaşam aslında her ikinizi de tatmin edecek, doyuma ulaştıracaktır. Ama skora odaklanırsanız 3 yapalım, 5 yapalım. Bu sizin hem kansere yakalanma olasılığınızı arttıracak, hem çift çatışmalarına neden olacak, hem cinsel isteğinizi azaltacak gibi bir sürü soruna neden olduğunu artık biliyoruz. Ondan dolayı da her çiftin kendine ait bir dinamiği var ve bu dinamik dahilinde cinsel eylemlerinizi tatminli, doyumlu yaşamanızı istiyoruz. Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim efendim. Görüşmek dileğiyle.